Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Krallık Şövalyesi 5. bölümün trailer incelemesi için karşınızdayım. Aslında hafta sonu yapmayı düşünmüştüm fakat şimdiye kadar izlediğimiz en sade trailer olabilir. Flashbackler ve turnuva hariç neredeyse hiçbir şey yok. O yüzden daha net konuşabilmek adına görsellerin çıkmasını beklemeyi tercih ettim. Teorik kısımda konuşacağız tabi. Trailer incelemelerini o yüzden hep ayrı bir sevmişimdir. Bu arada en baştan spoiler uyarım da yapayım. Bölüme dair spoiler içerebilir. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım videomuza. Bölümün önemli bir kısmını Duncan geçmişi oluşturuyor gibi gözüküyor. Bunları tek parça halinde mi göreceğiz yoksa turnuva içinde yaşanan olaylar üzerine parça parça mı göreceğiz? Bence çok önemli bir seçim olacak bu. Tüm bölümün akışını değiştirebilir. Bizim kitaplardan bildiğimiz kadarıyla Duncan Flaybaught'un 3 tane arkadaşı vardı. Ferit, Raffi ve Pudding. Daha doğrusu dörtlü çete bunlar. Öyle haylazlık falan yapıyorlar. Cinsiyetleri tam belli değil ama kitapta ben tamamını erkek gibi algılamıştım. Çok önemli değil gerçi cinsiyetleri. Dizi açısından hiçbir şey değiştirmeyecek. Fakat bir tane arkadaşı var gibi, o da kız. Sadece onu göreceğiz sanırım dizimizde biz kitaptan farklı olarak. O da bana sanki Raffi'miş gibi bir izlenim uyandırıyor. Böyle geçen senelerde ilk kadro açıklanırken oyuncu seçimlerinden hatırlıyor gibiyim. O yüzden oymuş gibi devam edeceğim bu videoya. Dunk ve Raffi ikilisi günceldeki gibi istenmeyen bir durumun içine düşmüş ve Dunk geçmişi üzerinden bir paralellik kuruyor. Bu da o cesaret anına kadar devam edecek muhtemelen ve diziden güncel zamandan biraz süreç alacağı kesin gibi. Böyle bir binanın içinden veya eski su kanalları tarzı bir yerden şehrin o karışık atmosferine bakıyorlar ve aralarında bir konuşma geçiyor. Bu şehir bizim için çok küçük, gitmeliyiz buradan diyorlar. Şehrin o boğuculuğundan, o sürekli bir koşturmacasından ve her an yiyecek peşinde koşmaktan, yani sürekli her gün her saat o yaşam mücadelesi vermekten fazlasıyla bıkmışlar gibi. Daha farklı bir şey arıyorlar yani ve diğer sahnelerde biz şehirden çıkışlarını, ardından bir savaş alanında kendilerini bulmalarını görüyoruz ve cesetler üzerinden değerli şeyler bulmayı falan planlıyorlar. Belki de en başta planlayıp öyle de gitmiş olabilirler oraya. Bu savaş ise Red Grass Field, yani Kızıl Çimen Tarlası diye çevirebiliriz sanırım. Daha önce birkaç defa bahsetmiştim. Egin 3. bölümde ağaçta söylediği bir şarkı vardı. O şarkının geçtiği savaş alanına gidiyorlar. Savaş alanı, daha doğrusu o bölgeye sebebiyle adı bu şekilde verilmiş. Yani Kızıl Çimen olarak adı kalmış ama biz tam olarak lokasyonun nerede olduğunu bilmiyoruz. Buna dair tek bildiğimiz şey kral topraklarının çevresinde bir yerde. Bence böyle biraz daha güney taraflarında kalan bir yerde bu arada. Daha önce bahsetmiştim. O yüzden tekrar kaçmaması adına girmeyeceğim savaşın konusuna. Ama özetle Daemon Blackfire'ın isyan sonrasında Bloodriven, Baelor ve Maekar üçlüsü tarafından durdurulduğu savaş. Yani son savaş bu. Dizide şu ana kadarki en dikkat çeken, benim açımdan hiç değilse, bu kadar böyle yer almasını beklemediğim tek şey belki de bu Blackfire isyanlarıydı. Tabi dönemiyle bağlantısı olduğu için illaki görecektik ama ben her bölümde böyle alttan işleyeceklerini düşünmemiştim. Bu da bende soru işaretlerini çaktırıyor açıkçası. Ya böyle gelecek sezonlar için biraz böyle seyirciyi ısındırmak adına bunu yapıyorlar ya da Blackfire dönemiyle alakalı bir kafalarında bir spin-off projesi var ve ona doğru bir şekilde bağlamaya, yine aynı şekilde seyirciyi ısındırmaya çalışıyorlar. Ben o şekilde yorumluyorum bunu. Duncan ormanda tek başına oturduğu karanlık bir sahne var. Bir ateş yanıyor ve biz burada atları da görüyoruz. Yani muhtemelen Sir Arlan'ın Dunk'ı alması sonrasında yaşanan bir şey bu. Yüzü zaten ben neredeyim, ne yaşıyorum der gibi bakıyor. Kral topraklarının hemen altındaki kral ormanında olma ihtimalleri çok yüksek. Biz Raffi ile Duncan da o yoldan ilerlediğini görüyoruz zaten. O yüzden parçalar bende şu şekilde tamamlanıyor. Dunk ve Raffi tehlikeli bir iş yapar. Burada Raffi'ye bir şey olur, yaralanır, hatta bence ölür. Tamamen sallıyorum, varsayımsal konuşuyorum. En sonunda Dunk çaresiz bu durumda tek başına kalır ve yaşam mücadelesi artmaya, en üst kademeye çıkmaya başlar ve gerçekten böyle sersefil bir haldeyken Sir Arlan tarafından yanına alınır ki uzaktan Sir Arlan'ın at sürdüğü bir sahne var. O sahnede Dunk arkasından koşarak gelip bir şeyler söylüyor gibi. Yani Sir Arlan'ın Dunk'ı şehirden almamış olabilir. Özetle Dunk, arkadaşı Raffi'nin başına gelenlerin ve engel olamadığı şeylerin şu anda kendi yanında mücadele eden dostlarının başına gelmesini istemez. Bence tertemiz bu duygusal bağlantı noktası, fena kurgu olmadı gibi. Tabii her iki sahnenin de tamamen farklı zaman dilimleri olması ve bunların hiç yaşanmaması da bir seçenek. Hatta çok daha basit bir seçenek. İzleyip göreceğiz bunları. Dunk'ı Sir Arlan'ın kılıcını ve miğferini denerken görüyoruz.
Tam miğferin denediği sırada görüntü turnuva öncesi miğferin denediği kısımla birleşiyor. Nefis geçiş olmuş gerçekten. Sadece görsel olarak değil, duygusal olarak da benzer bir geçiş olacak bence. Savaş alanına geçersek de Dunk atını geç çıkarıyor. Kitapta da böyleydi. Daha doğrusu talimat vermeyi unutuyor ama Thunder bu tarz ortamlara alışık olduğu için ne yapacağını çok iyi bildiği için kendi kendine harekete başlıyor. Baylor'un ölmeyin dediği sahneyi ve orada ilk dövüşlerine çıkacak Raymond ve Dunk'ın da kusmasını görüyoruz. Vücutları o heyecanlarına yenik düşüyor gibi ve biz nihayet artık Baylor'u tüm ihtişamıyla, o görkemiyle görüyoruz. Normalde kitaplarda Baylor turnuvada mücadele etmediği için zırhını getirmiyordu ve oğlu Valer'in zırhını giyiyordu. Hatta ilk giydiğinde herkes Valer Dunk'ın yanında savaşmaya gelmiş falan sanıyordu. Miğferini çıkarttığı zaman anlaşılıyordu Baylor olduğu. Dizide daha farklı ve yüzeysel işlediler bu kısımları ama zırhlar aynı aslında. Buradan geçelim en önemli kısma, eşleşmelere. Kitapta net anlatılmıyor. Çok boşluklu. Kim kiminle eşleşmiş falan bilmiyoruz. Sadece dövüş sırasında parça parça yaşanan olayları biliyoruz. Bölümde belli olacak bunlar ama ben kafamda birleştirdiğim kadarıyla aktarayım sizlere. Biz ortada Baylor Targaryen'ı görüyoruz. Yanında Dunk ve Lionel Baratheon var. Baktığında en dikkat çeken zaten o geyik boynuzlu miğferi falan bu arada nefis duruyor gerçekten. Kenarlara doğru Humphrey Harding ve Raymond ile genişliyor gibiyiz ve en dış pozisyonda da Humphrey Beesbury ve Robin Riesling var. Ortada Baylor olduğuna göre karşı tarafta da Maykar'ın olması neredeyse kesin gibi. Dunk ile Aryan'ın yeri zaten çok net. Humphrey Beesbury karşısında kral muhafızlarından Sir Donald'ı koruyorum ben. Prestij açısından aslında Maykar'ın yanında iki oğlu olmalı. Yani Dairy'nin da Lionel Baratheon'ın karşısına yerleşmesi lazım aslında ama kitapta onun Sir Robin Riesling karşısında olduğunu biz biliyoruz. Neredeyse kesin gibi bu. Fossoway'ler de aralarındaki husumet sebebiyle karşı karşıya olacaklar. Son olarak ise Humphrey Harding ve Lionel Baratheon'ın karşısında iki tane kral muhafız olacak. Benim senaryom bu şekilde. Kitaplar için konuşuyorum bu arada. Dizide zaten göreceğiz nasıl işleneceğini. Baylor ilk turda Maykar atından düşürür. Sir Donald da Humphrey Beesbury'yi halletmiştir. Baylor gider onu da atından düşürür. İlk turda Lionel Baratheon da karşısındaki kral muhafızını atından düşürmüştür. Muhtemelen Sir Willem White vardı. Robin Riesling'in dokunduğu anda zaten Dairy'nin etkisiz hale gelir. Diğer kral muhafızı Sir Roland zaten yaralı olan Humphrey Harding'i indirmiştir ve o da Dairy'ni indiren Robin Riesling ile eşleşir. Aryan ile Dunk ve Fossoway'ler birebir kapışıyorlar zaten. Şimdi bu açılışın ardından başlangıç kısmının sonunda elimizde ne var ona bir gelelim. Dunk tarafından Humphrey Harding, Humphrey Beesbury işlevsiz durumda. Aryan tarafında ise neredeyse herkes atından düşmüş durumda. Darion işlevsiz. Kral muhafızlarından William White işlevsiz. Onu da Lionel ya da Baylor işlevsiz hale getiriyor. Muhtemelen Lionel olma ihtimali daha yüksek. Yani biz turnuvanın devamında şu şekilde devam ediyoruz. Dunk ve Aryan ve Fossoway'ler zaten izole. Onları saymıyorum. Onlar birebir karşılıklılar zaten. Ve diğer dövüşenler arasında kalanlar arasında Sir Robin var, Lionel var ve Baylor var. Diğer tarafta da Maykar var, Sir Donald var ve Sir Roland var. Yani Sir Robin ve Sir Roland zaten ilk turun bitişinden beri karşı karşıyalar. Onları da izole sayabiliriz. Ayrıca Sir Donald da yaralanan kral muhafızı Sir William'i dışarı çıkarmaya çalışıyor. Ve sonuç olarak ortada Maykar, Baylor ve Lionel ile karşı karşıya kalıyor. Bunların tabii ki hiçbiri kesin değil. Tamamen benim parça parça birleştirerek yorumlama şeklim. Bunu belirteyim. Daha farklı şekilde de karşımıza çıkabilir. Kitaptakinde de farklı bu şekilde. Bundan farklı olarak da yorumlanabilir. Yan dövüşlere kitap bile çok fazla değinmemişken dizide ne kadar değinirler emin olamıyorum. O yüzden bölüm incelemesinde ayrıca konuşmaya vakit olmaz belki hani konusu olmadığı için diye buraya sıkıştırmak istedim. Ama şurası kesin. Dizinin seviyesi ve temposu artmaya devam ediyor. Oldukça iyi bir bölümü bizi beklediğine eminim. Önceki bölümü biraz erken izleyince doğal olarak bunun arası biraz fazla açıldı. O yüzden iyice sabırsızlandırıyor aslında. Ama benden bugünlük bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.